Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere özellikle çocuklarda sık görülen, büyüklerde de gördüğümüz şaşılık nedir ve tedavisi nasıl yapılır? Bununla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Şaşılık ya da göz kayması, gözlerin görme aksının paralellerini kaybederek farklı yönlere bakmasıdır. Sık görülür, yaklaşık çocuklarda %4'ünü etkiler, ancak erişkinlerde de gelişebilir. Şaşılık varlığında bir göz ile düz ve istenen yere bakarken diğer göz içe dışa yukarı ve aşağı doğru kayabilir. Gözler değişerek kayabildiği gibi devamlı olarak da aynı gözde kayma olabilir. Her iki gözde istenen noktaya bakarken beynin görme merkezinde bu iki görüntü birleşerek tek olarak ve üç boyutlu olarak algılanır. Gözde kayma olduğunda ise beyindeki iki farklı görüntü ortaya çıkacağından beyin kayan gözden gelen görüntüyü baskılayacaktır. Bu da derinlik hissine ve de her iki gözde sağlanan görüşte azalmaya sebep olacaktır. Özellikle erişkinlerde ise kayan gözden gelen görüntünün baskılanması artık yapılamadığından çift görme şikayeti ortaya çıkacaktır. Hastanın ilk birkaç ayında görme gelişiminin hızlı bir şekilde devam ettiği dönemde gözlerin arayıcı hareketlerini kısa süreli, yani birkaç dakika içe veya dışa olan kaymalar normal kabul edilmesine karşın etraftaki objelere odaklanmanın yapılabildiğini, 4. aydan itibaren olan kaymalar mutlaka uzman bir göz hekimine danışılmalıdır. Ayrıca katarak, göz tümörleri veya nörolojik hastalıklarda da şaşılık ve kendini gösterebileceğinden mutlaka uzman bir hekime danışılmalıdır. Bu önemlidir. Şaşılığın tam olarak nedeni bilinmemektedir. Fonksiyonel nörolojik veya kaslarda yapısal bozukluklar ve dengesizlik kaymaya neden olur. Gözü hareket ettiren kaslardaki dengesizlikler, bu kasları kontrol eden beyin merkezinin etkilendiği serebral palsi, Down sendromu, hidrosefali gibi hastalıklarda ya da gözü etkileyen katarak, glukom ve travma gibi durumlarda gözlerin paralelliği bozularak kaymaya neden olabilir. Kaymanın ilk belirtisi gözlerde aynı noktaya odaklanamamaktadır. Ancak güneşte bir gözünü kapama, kafasını eğerek veya döndürerek bakma gibi bulgularda kaymanın sonucu olabilir. Erişkin dönemde ortaya çıkan kaymalarda en önemli şikayet çift görmedir. Bebeklik döneminde veya okul öncesi dönemde her çocuk muhtemelen göz problemleri, şaşılık ve göz tembelliği, kırma kusurları veya katarak, göz içi tümörler gibi için muayene olunmalıdır. Halk arasında yanlış inanış olarak bebeklerde olan kaymanın büyümekle zamanla düzeleceği, ancak bu hatadır. Şaşılık hiçbir zaman büyümekle kendiliğinden düzelmez. Ancak çocuklarda bunun kökünün geniş olduğunu ve kayma olmadığı halde kayma varmış gibi görünümüne yol açar. Yalancı şaşılık dediğimiz durumlar zamanla burun kemiğinin gelişmesiyle kayma görünümü düzeltilecektir. Bu da yanlış olarak kaymanın düzeldiğini düşündürmektedir. Böyle durumlarda ayrıcı tanı ile doğru teşhise mutlaka göz doktoru görmeli. Ayrıca ailede şaşılık ve göz tembelliği olan kişiler varsa çocuk mutlaka 1-2 yaşında göz doktoruna gösterilmelidir. Bunun dışında her çocuk mutlaka 3 yaşına dek göz muayenesi yapılmalıdır. Tedavisine baktığımızda amacımız görme gelişiminin olumsuz etkilerinden her iki gözün
bir arada kullanarak gelişiminin sağlanmasıdır. Detaylı bir göz muayenesinin ardından kaymanın sebebine göre tedavi planları yapılmalıdır. Tedavi için gerekli etken kırma kusuru varsa gözlük verilmeli. Böylece kayma düzeltilebilir. Cerrahi gözlerin paralelliğinin sağlanması, iki gözün bir arada kullanılmasını ve derinlik hissi kazanılmasını sağlayacaktır. Cerrahi girişim lazerle yapılmaz. Gözün etrafındaki kasların yerlerini değiştirerek gözün pozisyonu ayarlanabilir. Şaşılık tedavisine ne kadar erken dönemde yapılırsa başarı o denli yüksek olur. Ancak erişkin dönemde olan şaşılıklarda ya da daha önce tedavi yapılmamış erişkinlerde cerrahi tedavi özellikle çevre görüşte artış sağlanabilir. Cerrahi tedavi gözlük veya kapamanın alternatifi değildir. Cerrahi sonrası da gözlük ve kapama tedavisi devam edebilir. Bu değerli şaşılık bilgilerini dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hepinize bol sağlık dolu günler dilerim.